Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda yine çok güzel bir cüzdan modelinin yapılışını göstermek istiyorum. Bu arada bu göstereceğim modeli çantalarınızda veya kalemlik olarak da düşünebilirsiniz arkadaşlar. Yine bu modeli fermuarın üzerine uyguluyoruz. Yapılışına hemen geçelim. Benim kullandığım ipler Yarnart. Bu sefer iki renk kullanacağım arkadaşlar. Pamuklu olan herhangi bir markanın ipiyle kullanabilirsiniz. Markanın çok önemi yok. Pamuklu olması yeterli. Öncelikle ipimi sabitlemek için bir tane zincir çekiyorum ve fermuarıma batarak başlıyorum. İlk ilmeğimi aldım. Buradaki ipi bu şekilde arada gizliyoruz. Sık iğne yaptım arkadaşlar. Yanına tekrar sık iğne yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar sık iğne yaparak devam edelim. Eğer beni bu videodan bu videom ile tanıdıysanız arkadaşlar, kanalıma abone olup yeni videolarımdan da haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Sıramın sonuna geldim arkadaşlar. Burada 4 tane zincir çekiyoruz. 4 zincirimi çektim. Bu arada tığım 1,5 milimetre. Üst sıraya geçtiğimde 2,1 milimetre olan kalın uçlu tığımı kullanacağım arkadaşlar. Şimdi 4 zincirimi çektim. Burada son battığım sık iğnenin tam karşı hizasına gelecek şekilde tekrar batıyorum ve sık iğne ile kapatıyorum. Bu sırayı da aynı şekilde arkadaşlar sık iğne yaparak sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, buradaki sıranın da sonuna geldim. Yine 4 zincir çektim. İlk başlangıçta yaptığım sık iğne ile kaydırma yöntemi yaparak birleştiriyorum ve bir zincir çekiyorum, sabitliyorum. Şimdi diğer tığıma geçiyorum. Evet, bir zincir çekmiştim. Yanındaki sık iğnenin tepesine batarak tekrar sık iğne yaparak bu sırayı tamamlıyorum. Sıranın sonuna geldim arkadaşlar. Bakın, burada 4 tane zincir yapmıştık. Bu zincirin içine de 4 tane sık iğne yapıyoruz. 2 3 4. Şimdi yine buradan devam ediyoruz. Tek tek sık iğnelerimizi yapmaya. Evet arkadaşlar, buradaki zincire de aynı şekilde 4 tane sık iğne yapıyoruz. Şimdi buradaki başlangıçta ilk yaptığımız sık iğne ile kaydırma yöntemiyle birleştiriyoruz. Bu şekilde. Evet arkadaşlar, şimdi 2 zincir çekiyorum ve modelimize başlıyoruz. Bir kere doladım. Hemen dibinden batıyoruz. Bir ilmek alıyorum. Tekrar doluyorum. Yanındaki iki sık iğneden batarak bir ilmek alıyorum. Sonrasında bakın, şu anda tığımda 5 tane ilmek var. İlk olarak 3 tanesini topluyorum. Tekrar tığımda 3 ilmek kaldı. Şimdi kalan 3 ilmeği topluyorum. Tekrar doladım. İlk önce aynı göze batıyorum. Bir ilmek alıyorum. Tekrar doluyorum. Yanındaki göze batıyorum. Tığımda 5 ilmek var. Önce 3 ilmeği topluyorum. Sonra kalan 3 ilmeği topluyorum. Tekrar doladım. Önce aynı göze batıyorum. Tekrar doluyorum. Şimdi yanındaki göze batıyorum. Tığımda 5 ilmek oluyor. İlk olarak 3 ilmeği topluyorum. Ardından kalan 3 ilmeği topluyorum arkadaşlar. Tekrar doladım. Aynı göze battım. Yine doluyorum. Yanındaki göze batıyorum ve önce 3 ilmeği topladım. Ardından kalan 3 ilmeği topladım arkadaşlar. Bu sıramızı
Buraya kadar bu şekilde devam ediyoruz. Evet, sıra sonuna geldim arkadaşlar. Başlangıçta yaptığımız dolgumuzla kaydırma yöntemiyle birleştiriyoruz. Bu şekilde. Şimdi ikinci rengimi alıyorum burada. Bu ilmeğimin içinden geçiriyorum. Bir tane zincir yapıyorum ve sabitledim. Aynı göze batarak sık iğne yapıyorum. Sağlamlaştırıyoruz burada arkadaşlar. Yeşil ipimizi bırakalım. Krem rengi ipimizi alalım. Fazlalığını arada yürütelim. Tekrar sık iğne yapıyoruz. Bütün ilmeklerin tepesine batarak sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Sıranın sonuna geldim arkadaşlar bu şekilde. Başlangıçta yaptığımız sık iğne ile bu şekilde kaydırma yöntemiyle birleştiriyoruz. Şimdi tekrar yeşil ipimizi geçiyoruz. Yeşil ipimi aldım. 2 zincir çektim. Bir kere doluyorum arkadaşlar. Aynı göze batıyorum. Bir ilmek aldım. Tekrar doladım. Yanındaki göze batıyorum. Önce 3 ilmeği topluyorum. Sonra kalan 3 ilmeği topluyorum. Tekrar doladım. Aynı göze batıyorum. Doladım. Yanındaki göze batıyorum. Önce 3 ilmeği topladım. Sonra kalan 3 ilmeği topladım. Doladım arkadaşlar. Aynı göze batıyorum. Tekrar doladım. Yanındaki göze batıyorum ve önce 3 ilmeği topluyorum. Sonra kalan 3 ilmeği topluyorum arkadaşlar. Bu sırayı da sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Sıra sonuna geldim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ikinci sırayı da ben bitirdim. Başlangıçtaki yaptığımız dolgu ile birleştiriyoruz. Hemen burada krem rengi ipimi alıyorum. Tekrar sık iğne yapacağım bu sıraya. Bir tane zincir çekiyorum. Aynı göze batarak ilk sık iğnemi yapıyorum. Sonra tekrar sık iğne yaparak bu sırayı tamamlayacağım arkadaşlar. Sonraki sırayı da yine aynı şekilde aynı teknikle devam edeceğim. İstediğiniz boyuta gelene kadar bu şekilde devam edebilirsiniz arkadaşlar. Sıra sonunda birleştirmek için geliyorum hemen. Evet arkadaşlar, sıranın sonuna geldim. İstediğim boyuta da geldim ben bu arada. Evet, başladığım yerle birleştiriyorum kaydırma yöntemiyle. Bir zincir çekiyorum. Bu arada arkadaki ipi kesebiliriz. Şöyle birazcık paylı keselim. Krem rengi ipimizi, ikinci ipimizi. Bu sırayı son olarak sık iğne yapıyorum. Bu kestiğim ipi de arada yürüteceğim arkadaşlar. Bu şekilde yine yeşil renkli sık iğne yaparak sıra başına kadar gelelim arkadaşlar. Sıra sonuna kadar geldim arkadaşlar. Burada başlangıç noktasıyla kaydırma yöntemiyle birleştiriyorum. Şimdi fermuarımı açıyorum ve tersini çeviriyorum. Arkasında gördüğünüz gibi bu arada önünden bir farkı yok. Bu da gizlediğim ipten kalan bir parça, onu da keserek temizleyelim. Evet, şimdi birleştireceğiz cüzdanımızı arkadaşlar. Şöyle düzledikten sonra bu şekilde ilmekleri karşılıklı olarak alıyoruz arkadaşlar. Sık iğne yapıyoruz. Aynı şekilde bütün ilmekleri karşılıklı alarak sık iğne ile
birleştiriyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Sıra sonuna kadar geldim arkadaşlar. Burada zincir çekerek ipimi kopartıyorum. Evet, ipimi kestim. Kalan ipi de arada gizleyebiliriz. Bu şekilde. Daha sonra ben detaylı gizleyeceğim. Şimdi cüzdanımı döndürüyorum. Bakın altı bu şekilde. Gördüğünüz gibi gayet hoş, pürüzsüz. Evet, fermuarımızı kapatalım. Nasıl göründüğüne bakalım. Bu şekilde bu kez yeşil cüzdan örmeyi tercih ettim. İki tarafı da bu şekilde arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. Hoşça kalın.